Öğrenciyken iş bulmak kolay mı zor? Sadece bu iş için gelen benim sınıf arkadaşlarım bile var. Hani bu Avrupa'da yaşamak için öğrenci başvurusu yapıyorlar. Hiç gelmiyorlar sınıfa. Çok da bir dil bilmenize gerek yok. Evet. Çünkü aplikasyon sizin dilinizde oluyor. Bu işi yapacak olanlar aylık masraflarını giderebilir mi? Direkt öğrenci olarak gelseydin ne önerilerde bulunurdu? Ortamlar nasıl? Gece hayatı nasıl? Romanya Team Showara'dan herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda sizleri Musa ile buluşturuyorum. Musa burada hem öğrenci hem de iki işte birden çalışıyor. Four, okay. Biraz sonra kendisi bizlere katılacak ve onun hikayesini birlikte dinleyeceğiz. Musa. Ne haber, nasılsın? Aleykümselam, hoş geldin. Nasıl gidiyor? Teşekkür Gel. ederim. Sen gelmeden önce bir giriş yaptım ben. Romanya'ya gelişin, hikayen nasıldı? Öncelikle bir seni tanıyalım. Ben Musa Mustagil. Geçen sene Ağustos aylarında, Eylül aylarında bir gönüllülük projesiyle geldim. Daha önce buraya ablam da bir gönüllülük projesiyle gelmişti 5-6 sene önce. Ben ablamı aslında ziyaret etmek istiyordum. Ablam da dedi ki bu yolla gel, hem daha uzun kalabilirsin. Çünkü uzun bir dönem projeydi. Kaç aylık? İlk başta 6 aylık diye konuşmuştuk ama ben daha sonra uzatmak istedim 1 sene civarında. Sonra 10 aylık bir süreç oldu. O dönem çok güzel geçti. Sürekli Timüşare'ye geldim, gittim ablamı ziyaret etmek için vesaire. Daha sonra da buradayım. Yurt dışına çıkmak için en bedava yol bu gönüllülük işleri değil mi? Çünkü ben de o yolla geldim ilk defa Romanya'ya. Avrupa'nın çoğu ülkesine gidebiliyorsunuz ve Evet. neredeyse tüm masraflarınızı Avrupa Birliği karşılıyor. Bu konuda merak edenler mutlaka kanaldaki o videoyu da izlesinler. Kartı yukarıya bırakırım. İlk olarak gönüllülükle geldi. Projen nasıl bir projeydi? Proje daha çok anaokulu yaş grubundan lise yaş grubuna kadar akran zorbalığı gören, mesela burada çok fazla çingene çocuklar var biliyorsunuz. O çingene çocuklar genelde toplumdan böyle bir dışlanma süreci oluyor ya da işte body shaming uygulanan çocuklar var ya da işte çeşitli engel durumlarından dolayı böyle dışlanan çocuklar var. O çocuklara aslında biz olabildiğince eğlenceli aktiviteler yapmaya çalışıyorduk. Onları biraz daha böyle birbirine ısındırmaya çalışan aktiviteler yapıyorduk. Fiziksel olabilir, el yeteneğine dayalı olabilir. Onlarla aktiviteler yapıp aslında zaman geçiriyorduk bir nevi. 6 aydan sonra yine bu projede devam ettin, doğru mudur? Evet, ben zaten ilk geldiğimde projenin 6 aylık olduğunu düşünüyordum. Daha sonrasında projeye gelen diğer arkadaşlarım dediler ki işte ben 1 sene geldim. Onlar direkt olarak 1 sene konuşmuşlar. Uzatabileceğimi öğrenince proje yetkililerinden 2 aylıkken 3 aylıkken dedim ki ben uzatmak istiyorum projeyi. Çünkü memnundum hem olduğum konumdan hem de ablama yakın olmaktan hem de yurt dışında bir hayat sürmekten. Yetkililer de buna onay gösterdiler. Çünkü bazen uzatmaya da biliyorlar eğer seni beğenmiyorlarsa vesaire. Uzattım ve 10 aylık bir süreç geçti. Daha sonrasında burada okuma kararı aldım. Türkiye'de nereden geldin buraya? Aslen biz Sinopluyuz. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da da aslında güzel bir hayatım vardı. Orada güzel bir arkadaş çevrem vardı, eğitim hayatım vardı. Burayı da görünce burayı da bir değerlendirmek istedim açıkçası. Buradaki eğitim hayatı olsun, yaşam kalitesi olsun bir değerlendirmek istedim. O yüzden bir gönüllülük projesi aslında benim için bir ön deneme gibi oldu. Ön denemeden sonra da aslında da yaşamak beni böyle daha sakinleştirdi, daha yavaş bir yaşam sürmeye başladım. O İstanbul'daki Kaostan, kargaşadan sürekli bir yere yetişmeye çalışmaktansa buraya geldiğimde böyle daha sakin bir hayat vardı. İnsanlar da burada daha chill takılıyorlar, daha relaxlar. Benim için psikolojik olarak çok iyi geldi bu. Hangi bölümü okumuştun? İstanbul'da spor yöneticiliği bölümü okudum. Besyo Evet. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda, Haliç Üniversitesi'nde. Orada da %100 burslu olarak okudum. Çok iyi. Güzel bir başarı puanıyla bitirdim. Branşın neydi? Branşım benim fitness. Fitness. Tamam. Evet, ben normalde kendim fitness antrenörüyüm. Tamam. Daha çok düzeltici egzersizler bölümünde, medikal kısımla ilgilenmeye, o alana biraz daha böyle yoğun ilgim vardı. Masaj yaptığım kişilerin bana geri dönüşü de çok iyi bir el yeteneğin var ve bunu değerlendirmelisin dedikleri Evet. için şu anda kendi alanımı biraz daha böyle medikal boyuta, fizik tedavi boyutuna döndürmek istiyorum. Özellikle Avrupa'da arkadaşlar fizik tedavi üzerine Avrupa'daki Evet. nüfusu yaşlandığı için devamlı bir ihtiyaç var. Senin planını az çok biz konuştuk. Sen burada Romanya'da devam etmek Evet. istiyorsun sanırım. İş bölümüne geçmeden önce nasıl okumaya karar verdin? Neden Romanya'yı seçtin? Bunlar hakkında da bilgi alırsak iyi olur. Proje yerim Arat'taydı. Orası biraz daha küçük bir şehir, biraz daha sakin buraya göre. Buraya sürekli gele gele buradaki ortamın olsun, şehrin daha güzel olduğunu fark ettim. Biraz daha büyük olması da daha fazla aktivite yapabileceğin Tabii. anlamına geliyordu. Çünkü Arat'tayken bizim çok fazla bir aktivite yapabileceğimiz bir durum olmuyordu. Sadece orada bir nehir kenarı var. Oraya gidip işte bir de spor sahası vardı. Oraya gidip aslında çeşitli oyunlar oynuyorduk. Başka yapabileceğimiz çok fazla etkinlik olmuyordu. Ama burası biraz daha büyük bir şehir olduğu için nazaran daha fazla aktiviteler yapabiliyorsunuz boş zamanlarınızda. Evet. Neden burada okumayı seçtim?
Aslında Romanya'da kalmanızın birkaç tane yolu var. Birisi okumak, birisi işte gönüllülük projeleri, birisi işte burada çalışıyor olmak. Bir diğeri de evlenmeyle vesaire. Evet, evet. Bu şekilde en uygun hali benim için okumaktı. Yani akademik olarak kendimi daha fazla geliştirmek istiyordum ve buranın yerli dilini öğrenmek tabii ki de artı bir puan. O yüzden bunu yapmak istedim ve dediğim gibi akademik olarak ilerlemek istediğim için de buranın yerli dilini öğrenmek benim için ekstra önemli bir boyuttu. Tamam. Çünkü İngilizce konuşabiliyorsunuz. Genel olarak herkes İngilizce biliyor burada. Ama hani bazen yaşlı insanlarla iletişime geçmeniz gerektiğinde o zaman İngilizce bilmiyorlar ve Rumence konuşmanız gerekiyor. Ve o boyutta da aslında Rumence konuşabilmek büyük bir avantaj. Tabii. Bundan dolayı üniversite okumayı tercih ediyorum. Aynen. Bir yıl Rumence'yi bitirdin sen şimdi. Evet. Bundan sonra master yapacaksın. Bir yandan da çalışıyorsun. Evet. İş bulma konusunda şimdi bana çok yazan arkadaşlar var. Hı hı. Hani üniversite okumayı düşünüyorlar Romanya'da fakat bir yandan da çalışmak istiyorlar. Geçinme derdini düşünüyorlar burada. Sen bu konuda iki işte birden çalışıyorsun. Bunlar hakkında da bilgi verir misin? Şöyle söyleyeyim. Ben buraya ilk geldiğimde Türkiye'de biriktirmiş olduğum bir birikimle geldim. Çok fazla olmasa da işte belli bir dönem beni idare edebildi. Ki ablamın da burada olması bana bu konuda çok fazla yardımcı oldu. Daha sonrasında iş arama süreçleri oldu. Fakat sadece örnek veriyorum Türkçe ve İngilizce bilerek bazı yerler sizi kabul etmiyor. Yani genel olarak kabul etmiyorlar. Çünkü bu aslında Türkiye'de de yeterli değil. Örnek veriyorum adam sadece kendi dilini bilse ve İngilizce bilse ekstra çok bir şey ifade etmez. Ekstra olarak Türkçe bilmesini de istersiniz. Aynı şey burada da geçerli. Buradaki yerli halk da Rumence bilmenizi istiyor. Ben bu yüzden çok fazla iş araştırmadım ve burada aslında öğrencilerin genel olarak öğrenci ve yabancı uyruklu insanların yaptığı bisikletli kuryelik işine başladım. Burada Yemek çünkü- taşıyordun. Evet, yemek taşıyordum ve bu kuryelikte kendiniz ne zaman müsait olursanız istediğiniz saat aralığında, istediğiniz saat yoğunluğunda çalışabiliyorsunuz. Evet. Çalıştığınız kadar para kazanıyorsunuz gibi bir uygulama söz konusu. Bundan dolayı da bu okuduğum süreç boyunca sadece aslında kuryelik yaptım ve ekstra olarak da burada şirketimi açmak istediğim için ileriye dönük ufaktan şu anda işte masaj müşterileri bulmaya başladım ve kendi medikal masaj yapabileceğim insanlar bulup onlara masaj hizmeti sağladım. Onun haricinde okul bitti. Rumence hazırlık sınıfını bitirdim. B2 sertifikamı aldım. Ve bu dönemden sonra da artık işe koyulmam gerekiyor. Daha tam zamanlı bir iş bulmam gerekiyordu. Bir restoranla konuştuk, fancy bir restoran ve o restoranda işe başladım. Onlar Rumence bilgimin onlarla anlaşabileceğim şekilde yeterli olduğunu öngördüler görüşmede. İngilizce bilmem de tabii ki onlar için büyük bir avantaj. Evet. Çünkü çok fazla yabancı müşteri, turist geldiği için buraya İngilizce konuşabilmenin önemli. Çünkü bazı çalışanlar onların sadece Rumence biliyor ve Tabii. bu onlar için yeterli olmuyor. Yaklaşık bir aydır da bir restoranda garson olarak çalışıyorum. Ekstra olarak dediğim gibi kuryelik yapıyorum. Çok sık olmasa da ufak harçlıklar için. Evet. Onun haricinde de dediğim gibi masaj müşterilerim olursa onlara masaj yapmaya gidiyorum, o kadar. Üç iş birden yapıyorsun Evet, bir de diyebiliriz. Aynen. boş zamanlarımda ablamın işine yardım ediyorum. Oho, Bu kadar. gayet güzel. Şimdi hemen tekrar bir başa alayım. Evet, Rumence bilgisi çok önemli. İngilizce hemen hemen herkes biliyor. Sadece yaşlı nüfusu burada Evet. ayrı tutabiliriz. Asyalı arkadaşlarımız da var burada yemek Evet. taşıma işi yapan. Fakat onlar hiç Rumence bilmiyor. Evet. Yani Rumence bilmeden de bu yemek taşıma işini hani arkadaşlara söyleyelim ki gözleri korkmasın. Evet. Yani Şöyle İngilizce söyleyeyim. de bilmiyorlar, Rumence de bilmiyorlar fakat bu yemek işini yapıyorlar yani. Evet, şöyle söyleyeyim. İlk geldiğiniz zaman aslında bu işe girdiğinizde, bu kurye işine girdiğinizde çok da bir dil bilmenize gerek yok. Evet. Çünkü aplikasyon sizin dilinizde oluyor. Yani örneğin Türkseniz Türk dilinde, diğer dillerdeyseniz diğer. Türk dilinde olduğu için sadece o restorana gittiğinde konuşmanıza gerek yok. Eğer hani tabii ufak bir İngilizce biliyorsanız o bir artı puan. Evet. Ama konuşmanıza gerek yok. Sadece işte selam verip ondan sonrasında aplikasyonda olan numarayı çalışana gösterip onun haricinde paket alıp müşteriye götürüyorsunuz ki işte lokasyonda uygulamada gözüken lokasyonda birebir aynı oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz bu durumda. Tekrardan işte paketi teslim ettikten sonra işte ücret alıyorsunuz ya da bir online ödeme oluyor ve aslında çok basit. Herhangi bir dil bilmenize gerek yok bu konuda. Eğer hani olur da bir sorun yaşarsanız Translate aracılığıyla görüşebilirsiniz. Genelde insanlar burada çok ılımlılar, arkadaş canlısılar. Hani o yüzden ondan dolayı herhangi bir böyle olumsuz bir durum yaşamıyorsunuz aslında çalışırken de. Size ya da örnek veriyorum yabancı uyruklusunuz diye size bir kötü bakma durumları da olmuyor. Ki Rumen halkı Türk'üm dediğinizde size ekstra olarak bir aslında ılımlı davranıyorlar. Çünkü burada Türk hayranlığı çok yüksek boyutta olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar Türkleri çok seviyorlar. Özellikle filmlerden dolayı. Evet, filmlerden dolayı hani ben Türk'üm dediğinizde evet ben Türk dizileri izliyorum, Türk filmleri izliyorum. Saymaya başlıyorlar. Evet, bildiği kelimeleri hemen saymaya başlıyorlar falan filan. Yani bazıları hatta bunu çok
ileri seviyeye götürmüş ve çoğu sizin konuştuğunuzu anlayabilir boyutta oluyor. Konuşamasalar da sizi anlayabilecek boyutta oluyorlar. Genel olarak burada Türklere karşı güzel bir yaklaşım var açıkçası. Limonatanı da iç. Bir yandan konuşuyoruz. Ah. Şimdi ablana da yardım ediyorsun. Ablan da burada öğrenci işleriyle uğraşıyor. Değinmek istersen değinebilirsin. Benim buraya gelmemde en büyük yardımı ablam zaten sağladı. Hem proje döneminde olsun hem öğrencilik döneminde olsun. Bütün evraklarımı vesaire ablam düzenledi. İşte ne getirmem lazım, neler yapmam gerekiyor vesaire. Hiçbir sorun yaşamadan bunları yaptım. Ablam benim danışman, öğrenci danışmanlığı yapıyor, çeşitli vize işlemleri yapıyor. Bu süre zarfında da dediğim gibi bana çok yardımı oldu ve benim çoğu sınıf arkadaşım da aslında ablamın getirdiği öğrencilerdi. Herhangi bir şekilde olumsuz durum yaşamadık. Önümüzdeki videolarda ablamı burada göreceksiniz. Sorularınız olabilir. Biz de bunları cevaplayabiliriz. Size yardımcı olabilir bu konuda. Ya bana çok fazla soru soruyorsunuz. Hani hakkınız da var. Ablasıyla birlikte bu bütün sorularınızı cevaplayacağız. Yani yetiştirmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın, bir sağlık sorunları araya girdi. O yüzden videolar geç kaldı. Şimdi Musa'yla birlikte işte Romanya'ya geldiğinizde öğrenci hayatı, çalışma hayatı, bununla ilgili giriş yapalım dedik. Daha sonra işte üniversiteye nasıl gelebilirsiniz, ne gibi evraklar lazım gibi konularda da ablası bize yardımcı olacak. Buradan da ona şimdiden teşekkür ederiz. Ablanın burada olması çok büyük avantaj. Evet. En ufak bir sorunda direkt ablana gidiyorsun. Evet. Ve senin burada gönüllü projesiyle gelmen de çok büyük avantaj. Evet. Yani direkt öğrenci olarak gelmedin. Şimdi direkt öğrenci olarak gelseydin arkadaşlara ne önerilerde bulunurdun? İlk Romanya'ya geldiğin zaman en çok zorlandığın konu neydi? Çok güzel sorular. Buraya herhalde ilk öğrenci olarak gelseydim en çok zorlandığım konu benim dildi. Ben geçen sene gönüllü olarak geldiğimde az bir İngilizce bilgisiyle geldim. Yani konuşamıyordum bile. Anlama olarak da belki %60, %70 civarlarında anlıyordum. Ve benim ilk 3 ayım çok zor geçti burada. Çünkü yani konuşabileceğim çok fazla insan yoktu. Ben buraya geldiğimde dediğim gibi ablam bana yardımcı oldu ama ben başka şehirdeydim. Bundan dolayı orada konuşabileceğim kimse de yoktu. Proje arkadaşlarım da bu projeye çok fazla geç geldikleri için herhangi bir iletişim kuramadım. İşte bir dönem tek kaldım. Ondan dolayı işte hiçbir dil konuşamamak insanı kötü etkiliyor. İşte dışarı çıkıyorsunuz, işte tabii marketten alırken örnek bir markete gittiğinizde alıp fiyat ödeyip çıkıyorsunuz. Çok sorun değil bu konu. Ama sosyalleşememek insanı kötü hissettiriyor. Benim açımdan zorluklar aslında bunlardı. Daha sonrasında projedeki arkadaşlarım projeye geldiler ve ben onlarla ufak ufak İngilizce pratikler yapmaya başladım. Ortak bir dilde buluştuk. İngilizce konuşmaya başladık. Onların da İngilizce seviyeleri çok iyi değildi. Ama işte birbirimizi böyle motive ede aslında İngilizce seviyemizi geliştirdik. Benim için buraya gönüllü olarak gelmek çok büyük bir avantajdı. Çünkü ilk başta direkt olarak o İngilizce seviyesiyle okumaya gelseydim bu benim için çok zor olacaktı. Biraz afallayabilirdin. Evet. Çünkü eğitimi de büyük ihtimal ya İngilizce alacaktım ya Rumence alacaktım. Rumence almak için de aslında İngilizce bilmem gerekiyor. Bundan dolayı İngilizce seviyem hiç yeterli olmayacağı için burada çok fazla zorlanacağım anlamına geliyor. O yüzden İngilizce seviyelerini ne kadar yüksek tutarlarsa bu aslında onlar için bir kolaylık sağlayacak. İletişime geçmek için. Çünkü hani eğer buranın yerli dilini konuşamıyorsanız İngilizce yeterli oluyor aslında. Tabii. Ortalama bir İngilizceniz varsa size çok yardımcı olabilir. Ama İngilizceniz yoksa direkt buraya sıfır İngilizce ile gelip zorlanabilirsiniz. Gelmeden önce en azından 1-2 kur Evet. Türkiye'de alırsanız size çok daha yardımcı olacaktır. Ama Avrupa Birliği projeleri yakalarsanız sizin için 6 aylık dönem, 1 yıllık dönem hem ülkeye adapte olmak adına hem de daha sonraki adımlarınız için sizlere iyi yardımcı olacaktır. Ben şöyle söyleyeyim, ben sadece aslında hiçbir hazırlık yapmadan geldim İngilizce hazırlık. Daha çok işte lise çağlarında kadar öğrendiğimiz İngilizce ile geldim ve hani o konuşmak için asla yeterli değildi. Tabii. Çünkü az çok bir kelime bilgimiz var, bir aşinalığımız var İngilizceye. Ama konuşma olarak biz genel olarak bence Türk milleti olarak çok yetersiz Maalesef bu konuda. öyle. Buraya geldiğimde o bilgileri tekrardan tazeledim ben aslında konuşa kendimi zorlaya işte hadi yapman gerekiyor arkadaşlarımın da desteğiyle. O yüzden hani geldiğiniz zaman biraz sosyal olabilirseniz, burada özgüvenli bir şekilde sosyal olabilirseniz, sınıf arkadaşlarınız olur, herhangi dışarıda olur. Tanışıp işte ufak da olsa kendinizi zorlayarak, konuşamadığınız için utanarak değil de kendinizi biraz daha zorlayarak hani konuşmaya çalışmam gerekiyor diye. Bunu denerseniz zaten benim şahsi görüşüm ilk 3 ayda yavaş yavaş konuşmaya başlayacaksınız ve 5-6 ay sonrasında çok iyi bir İngilizce seviyeniz olacak. Benim şimdi
genel olarak hep burada tanıştığım insanlar benim İngilizce seviyemi sıfırdan şu ana kadar gördükleri için her ay yanlarına gittiğimde, işte ben Arap'tan Timuşare'ye geldim. Her beni gördüklerinde işte İngilizcen gelişiyor, bak şu anda daha iyi konuşuyorsun, şu anda daha iyi konuşuyorsun diye beni motive ettiler. Evet. Bu da ekstra benim için iyi bir şeydi. O yüzden hani daha çok sosyal olabilirseniz burada İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz. Daha sonrasında tabii ki yavaş yavaş duyduğunuz kelimeleri anlamaya başlayacağınız için Rumenceniz de gelişecek. Çünkü insanların verdiği reaksiyonlardan işte örnek veriyorum nasıl selam diyorlar, işte nasıl sana nasılsın diyorlar ya da ne yapıyorsun diye soru soruyorlar. Bunları da anlayacaksınız ve dilleriniz aslında biraz gelişecek. Bunu 2 yılda başardığını söyleyebiliriz açıkçası. Evet. Son 2 yılda hem Rumence hem İngilizceyi geliştirdin. Rumence B2. Aslında şöyle söyleyeyim, ben kendimde dil yeteneği olan birisini görmüyorum. Yani benim çeşitli yeteneklerim var ama dil konusunda kendimin öğrenme boyutunun çok zor olduğunu düşünüyorum ama çevremdeki insanlar hep benim işte iyi öğreniyorsun, kolay öğreniyorsun gibi hep motive ettiler. Bu yönden biraz avantajlıydım aslında. İşte geçen sene İngilizcemi hallettim. İngilizcemi şu anda işte normal günlük hayatta çok rahat ifade edilebilir şekilde konuşabiliyorum. B1, B2 arasında diyebiliriz. Tamam. Rumencem sertifikam da B2. Şu anda basic olarak konuşabiliyoruz aslında. Rumen kişilerle iletişim kurabiliyorum. Tabii ki bu daha böyle 6-7 aylık bir süreçte öğrendiğimiz için mesela İngilizce bizim aşağı yukarı bir 15 senelik bir Tabii, aşinalığımız kulak var. aşinalığımız var. İşte Rumence bu durumda biraz daha zor oluyor. Ben hala kendi zorlandığım kısımda hemen İngilizceden destek alıyorum iletişim kurarken. Çünkü Rumence'de konuşuyorum ama bir yerde tıkanıyor ve bilmediğimiz kelimeler olabiliyor ve ya da kendimi açıklarken böyle zorlandığım kısımlar olabiliyor. O dönemde hemen İngilizceden destek alıyorum. Yani şu anda aslında resmi olarak benim Rumencem daha iyi gözüküyor ama aslında İngilizcemin daha iyi olduğunu, daha konforlu olduğumu hissediyorum. Bu yüzden İngilizce konuşuyorum genel olarak. İlk önce üniversiteye kaydoluyorsun. Rumence alan seçiyorsun. Evet. Rumence alan seçtiğin için seni bir yıl Rumence Rumence hazırlık okumaya gönderiyorlar. evet. Ya genelde sertifikalar olmadığı için de yeteri kadar zamanı olmadığı için de ya bir sonraki sene başvuru yapmaları gerekiyor ya da Rumence okumaları gerekiyor. Çünkü Rumence okumak için sizden herhangi bir İngilizce sertifikası istemiyorlar. Örnek veriyorum A2 seviyeniz ya da B1 seviyeniz bile olsa siz aslında Rumence dersi alabilirsiniz. Sorun olmuyor bu konuda. Tercih ettikten sonra ben Rumence'yi tercih ettim. Rumence'yi tercih ettikten sonra sizin Rumence hazırlık sınıfına gitmeniz gerekiyor ki sizin Rumence bildiğinizi resmi olarak devlet onaylayabilsin ki bu eğitimi alabilin. Yani örnek veriyorum üniversite okuyacaksınız, mühendislik okuyacaksınız. Rumence mühendisliği okuyabileceğinize dair sizin bir resmi olarak sertifikaya ihtiyacınız var. Daha sonrasında Rumence hazırlığı bitirdim. Tamam. Ve önümüzdeki senede sadece Rumence olarak bir eğitim alacağım. Rumence'deki benim zorlandığım durumlarda vesaire buradaki öğretmenler de genel olarak İngilizce biliyor. Tabii. Sınıf arkadaşlarım da bildikleri için büyük ihtimal onlarla ben yine İngilizce olarak pratik yapacağım. Onlarla böyle ufak ufak yardım alacağım onlardan ama çünkü ne kadar öğrenseniz de Rumence şu anda yeterli değil. Belki 2 sene sonra akıcı bir şekilde bir Rumen'e yakın şekilde konuşabileceğim ya da rahat anlaşabilir bir şekilde. Ama şu anda bu şekilde ve eğitimi Rumence almaya başladıktan sonra daha kolay bir şekilde aslında Romanya'ya adapte olacağımı, Rumence'ye adapte olacağımı düşünüyorum. Peki şimdi üniversiteye giderken, hazırlık okurken devam zorunluluğun var mıydı? Nasıldı? Devam zorunluluğum benim Rumence hazırlık bölümünde %70 bir devam zorunluluğum vardı. Ben %99'una falan gitmişimdir çünkü okuyarak, dinleyerek anlayabiliyorum. Eğer devamsızlık yaparsam o gün benim için gidiyor ve o konuyu bir daha öğrenemiyorum. Çok zor öğrenebiliyorum. %70'lik bir devam zorunluluğum vardı. Eğer bu devam zorunluluğuna uymazsanız bizim şu anda A sınavı ve B sınavı olarak 2 bölümden oluşan bir sınav var. A sınavına bir %70 devam zorunluluğuna uyan kişiler giriyor ve eğer geçerseniz herhangi bir sorun olmuyor ve devam edebiliyorsunuz döneme. Eğer kalırsanız B sınavına girmeniz gerekiyor. Eğer %70'in altındaki devam zorunluluğuna uymadıysanız bu arkadaşlar A sınavına giremiyorlar ve direkt sadece B sınavına girebiliyorlar. O sınav genelde benim şahsi görüşüm biraz daha kolay oluyor. İnsanlar geçebilsin diye herhalde tahminen. Dediğim gibi işte A sınavına eğer girdiniz, puanınız düşük. Diyelim ki 8 aldınız, 9 aldınız ama çok iyi puan almak istiyorsunuz, 10 almak istiyorsunuz. Bu arada burada puanlar 10 üzerinden. Eğer 10 almak istiyorsunuz tekrardan girip puanınızı yükseltebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Eğer A sınavına girdiniz, sınavdan kaldınız ve B sınavına girmek istiyorsunuz. Eğer kaldıysanız A sınavından B sınavında 100 liralık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama eğer sadece puanınızı yükseltmek istiyorsanız, yani 6'nın üzerinde bir puan aldıysanız ve puanınızı daha yükseğe çıkartmak için sınava girmek istiyorsanız dönem olarak
3 tane bu şekilde puan yükseltme sınavlarına girebiliyorsunuz. 3 farklı dersten girebiliyorsunuz. Ve bunlar ücretsiz. Sadece puanınızı yükseltmek için giriyorsunuz. Diğer türlü Düşerse peki? sadece yüksek olanı kullanıyorlar. Tamam. Burada sen yurtta kalıyorsun. Evet, burada yurtta kalıyorum. Aynen, yurtlar hakkında da yine arkadaşlarımız soruyor. Hani devlet yurdunda kalıyorsun, özel yurtlar da var. Benim kaldığım yurt aslında özel yurt. Direkt üniversitenin, ben UVT'de okuyorum bu arada arkadaşlar. Timşahar Batı Üniversitesi diye geçiyor. Kısaltması UVT. Burası özel bir yurt. Genel olarak Rumenlerin ve yüksek puanlı ortalamaya sahip aslında Rumenlerin okuduğu bir yer. Genelde herkese bursa sahip aslında burada. Çok fazla yabancı öğrencileri oraya koymuyorlar. Genel olarak işte yabancı öğrenciler diğer yurtlarda kalıyor. Oralar biraz daha eski yurtlar ve biraz daha kötü konfora sahip oraya göre. Tamam. Burası biraz daha modern ve lüks kalıyor aslında yeni olduğu Aynen. için. O yüzden Yeni yapıldı zaten. Evet. Bu yıl bitti. bu yıl değil mi? bitti. Aynen. Sadece bu yıl kullanılmaya başladı o yüzden. Burada kalmaya hak kazandım. Genel olarak da aşağı yukarı zaten yurdun içinde 15 belki 20 tane yabancı öğrenci vardır. Ben de şanslı olandım, kazandım ve orada kaldım bu dönem. Tekrardan seneye kalmam için işte kendi fakültemden bir onay almam gerekiyor ve bu onay dahilinde kalabiliyorum. Yani örnek veriyorum, ben istiyorum burada kalacağım ya da parasını vereyim burada kalayım gibi bir durum olmuyor. Fakülteniz eğer size onay veriyor ve siz International Office'e gidiyorsunuz ve o onay sayesinde burada kalabileceğinizi onlar onayladıktan sonra aslında yurtta kalabiliyorsunuz. Peki bu onayı neye göre veriyorlar? Genel Başarı olarak ortalaması mı ne? başarı ortalamasına göre çok önemli bir konu. Şimdi örnek veriyorum, ben ilk geldiğimde benim Türkiye'deki lise puanıma, işte üniversite ortalamama vesaire baktılar. Ama bu sene büyük ihtimalle Rumence'deki bitirme puanıma vesaire bakaraktan anladığım kadarıyla bu yurda kalıp kalmayacağım anlaşılacak. Rumence'deki bitirme notum da benim bu sene 9.4,5 gibi bir şeydi. Burada genel olarak bu yurtta da kalan insanlar hep 9.2'nin 9.3'ün üstündeki insanlar. Genel olarak hep çalışkan bir kısım var. O yüzden genel olarak herkes de bursa sahip ve eğer Rumenseniz burada indirim söz konusu. Yani çoğu kişi ya yarı fiyatına kalıyor ya da bedavaya kalıyor, öyle söyleyebilirim. Tamam. Eğer yabancı öğrenciyseniz ve bursunuz yoksa en yüksek fiyatı siz ödüyorsunuz. Hemen fiyatları öğrenelim o zaman açmışken. Fiyat olarak da şöyle, ben 850 lei ödüyorum. Aylık. Aşağı yukarı, evet aylık. Evet. Aşağı yukarıda 170 euro civarına denk geliyor. Elektrik, su, işte ısınma hepsi dahil. İçinde. Evet, sadece İnternet. internet de içinde. Tamam. Odalarda 3 kişi kalıyorsunuz ve bu odalarda lavabonuz da mevcut. Ortak bir kullanım alanı olarak işte çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabileceğiniz bir alan var. Ortak bir mutfak kullanım alanı var. Ama bunlar çok modern bir otel klasmanında olduğunu söyleyebilirim. Diğer yurtlarla, özellikle devlet yurtlarıyla karşılaştırdığında Evet, evet. yani yanına Çok yaklaşamazsınız yani. Zaten buradaki yurtların çoğu eski olduğu için onlar daha uygun. Örnek veriyorum, benim yurdum 170 euro civarında öderken onlar 100 euro civarında ödeyerek kalıyorlar. Tabii hepsinin çeşitli avantajları var. Bazıları odada 2 kişi kalıyor. Bazıları örnek veriyorum odada 4 kişi kalıyor ama odanın içinde tuvalet var. Bazısı 2 kişi kalıyor ama odanın içinde tuvalet yok ve ortak bir kullanım alanı olarak tuvalet ve duş alanları var. Yurtların aslında çeşitlerine göre siz buraya geldiğinizde başvuru yapıyorsunuz. İşte tabii sizde önce inceleme hakkınız da oluyor hangi yurda gitmek istediğinizi, eğer yer varsa. Daha sonrasında size ayrılan yurda geçebiliyorsunuz. Eğer kiralık evlere çıkmak istiyorsanız da bu tabii ki sizin elinizde. 170 euro yurda veriyorsun. Ortalama aylık harcamaların ne kadar? Sporcusun. Evet. Sen büyük ihtimal sigara da içmiyorsun. Yok, içmiyorum. Çok iyi. Sigaraya para vermiyorsun. Evet. Kişiden kişiye değişebiliyor Evet. bu harcamalar. Belki siz çok fazla alkol tüketiyorsunuzdur ya da hafta sonları dışarı çıkmayı çok seviyorsunuzdur. Yani biz sadece ortalama fiyat söyleyeceğiz. Evet. Yani sen kendi ortalama fiyatını düşündüğünde aylık ne kadar harcama yapıyorsun? Nerelere harcıyorsun? Spora gidiyor musun bu arada burada? Şu anda Çalışmaktan şu biraz anda aksattın. çok gidemiyorum, aynen, doğru. aksattım. Onu ayrıyeten tutalım. Orası çok fazla da bir masraf yapmıyor ama orayı özel bir alan olarak tutuyorum. Şöyle söyleyeyim, 850 lei benim yurt ücretim var. Onun haricinde tabii bu insanların beslenmesine dayalı olarak, yani günlük olarak tükettiği ve nasıl yemek yapıp yediklerine de bağlı olarak fiyat aralığı çok fazla değişkenlik gösterir. Eğer yemek yapmayı biliyorsanız sadece marketten ürünü alıp işte yemeği pişirip yersiniz ve bu aslında daha uygun bir fiyata gelir. Kesinlikle. Ama örnek veriyorum 3 öğünü dışarıdan alırsanız tabii ki de daha fazla tutacaktır. Ben kendim adıma konuştuğum için ben yemek yapmayı biliyorum ve günün 3 öğünü ya da 4 öğünü kendim yemek yapıp yiyorum. Bundan dolayı benim mutfak masraflarım sadece 1000 ila 1500 euro, 1500 lei arasında değişiyor. Eğer direkt olarak aylık bir harcama söz konusu olursa da
2000 ila 3000 lei arasında bir masrafım olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii Çok değişkenlik gösterebiliyor. Bazen daha düşük oluyor, bazen daha yüksek oluyor. Örnek veriyorum, bazen il dışına seyahatlere gidiyoruz, bazen işte ülke dışına seyahatlere gidiyoruz. Bu sefer masraflarımız artıyor. Ama genel olarak standart bir öğrenci yaşamı sürecekseniz sadece okul, ev, belki spor, işte yemek vesaire, hani bunlar çok da masraflı şeyler değil burada. Evet. Genel olarak burada mutfak masrafları daha uygun açıkçası. Yani çok aşırı derecede bir fiyat farkı yok benim şahsi görüşüm, ama genel olarak bir daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Ya uzun zamanda Türkiye'de hani böyle bir fiyat algım olmadığı için şu anda ilk geldiğim zaman bir kıyaslama yapmıştım ve büyük bir fiyat farkı vardı, ama işte geçen seneye göre burada da bir ufak bir enflasyon olduğu için burada da aslında market fiyatları biraz daha geçen seneye göre arttı. Örnek veriyorum, daha böyle fast foodsal besleniyorsanız ya da daha basit şeyler yiyorsanız bunlar daha uygun tutuyorlar. Günün 3 öğünü dışarıdan yemeye kalkarsanız arkadaşlar bu gemi maalesef yürümez. Evet. Mutfak becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Romanya'daki yemek kültürü maalesef bize pek yakın değil, yanından Evet. bile geçmiyor. O Yani- yüzden mecburen öğreniyorsunuz, yapıyorsunuz. Çünkü dışarıda yiyebileceğiniz gerçekten çok kısıtlı. Şavurma yiye yiye artık bıktık yani. Hani şavurma dediğimiz bu bizim bildiğimiz tavuk döner arkadaşlar. Dönerin biraz daha bol soslu halini yapıyorlar. Aynen, Tad Rumenlerin olarak, kendi sosu. tad olarak biraz daha değişik. Ama işte dediğim gibi fast food olarak hani tüketebileceğiniz çok fazla alternatif yok aslında. Hani burada Evet. yakın çevrede, kompleksin içerisinde tüketebileceğiniz. O yüzden genelde öğrenciler şavurma yiyorlar. Eğer mutfak yetenekleriniz varsa ya da geliştirmeye çalışıyorsanız dediğim gibi bu sizin için daha iyi olur. Benim mesela kendi oda arkadaşım yemek yapmayı bilmiyordu. Belki günde 2 ya da 3 kere şavurma yiyordu. Tabii onun ailesinin durumu vardı. Daha sonrasında beni sürekli yemek yapıp böyle kendi yemeğimi yapıp yediğimi gördüğü için de bana bir gün işte şey dedi. Bana öğretebilir misin acaba dedi. Sonra ben ona nasıl yemek yaptığımı gösterdim. Daha sonrasında işte yemeği bitirdikten sonra dedi ki bu benim uzun zamandır yediğim en iyi yemek. Tabii kendisi de ufaktan da bir payı olduğu için yaparken o bir özgüvenle, o motivasyonla. Daha sonrasında ben olmadan tekrardan yapmış aynı yemeği, aynı tariflerle. Dedi ki bu sefer dedi bilmiyorum çok zor yedim dedi. Seninle yaptığım kadar dedi lezzetli olmadı. Anladığım kadarıyla ufak ufak nüanslar tabii bu yemeğin lezzetinde önemli olabiliyor. Restorandaki işin yeni bir iş. Evet. Sadece yemek taşıma işini düşündüğümüzde bu masraflarını karşılıyor. Mesela ailenden yardım alabilir misin? Buraya gelecek olan ya da gelmeyi düşünen arkadaşlar için soruyorum bunu. Yemek taşıma işi olur, arabasıyla yolcu taşıma işi olur. Hani bu işi yapacak olanlar ya da sadece restoranda çalışacak olan arkadaşlar aylık masraflarını giderebilir mi? Yani senin düşüncen ne? Tamamen içindesin bu işin. Bu bisikletli kuryeden örnek verirsem eğer, bisikletli kuryede okuldan artık kalan zamanda eğer çalışırsanız aşağı yukarı haftalık ücretler alınıyor genelde. Haftalık ödemeler alındığı için de 700 ila 1000 lei civarında kazanabiliyorsunuz. Bu tabii sizin çalışma saatinize, paket yoğunluğuna vesaire bağlı olarak değişebiliyor. Ve bu aylık sizin giderinizi çok çok fazlaca karşılar. Tabii işte hem okuyup hem çalışacağınız için bu biraz yoğun olacak. Bu sizin için biraz zor olacak. Eğer aile desteğiniz yoksa, herhangi bir restoranda çalışmak istiyorsanız ya da kendi alanınızın dışında normal örnek veriyorum bir markette kasiyer olarak çalışmak istiyorsanız vesaire. Burada çalıştığınız, aldığınız ücretler de sizin için aslında burada yaşamaya ve burada günlük hayatınızı geçirmeye aslında yeterli olacaktır. Eğer biraz da tutumluysanız hatta birikim bile yapabilirsiniz ufak tefek de olsa. Askeri ücret zaten 515 euro civarı. Evet. Hani askeri ücretin altında çalıştıran yer yok. Romanya'da Evet. yasak. Yakalandıklarında büyük cezalar ödeyebiliyorlar. Bu yüzden korktukları için hani kesinlikle yanaşmıyorlar. Genel olarak denetimler çok sıkı. Ondan dolayı da insanlar korkuyor ve aslında cezalar da çok büyük. Bundan dolayı insanlar korkuyor ve bir usulsüz bir şey, illegal bir şey yapmaya çok yeltenmiyorlar. Öğrencilerin çalışma saatine kadar Şöyle, öğrenciyseniz eğer part-time çalışmaya hakkınız oluyor. Bu da günlük 6 saate işte haftalık 35-36 saat falan denk geliyor sanırım, tam emin değilim. Eğer çalıştığınız kurum çok iyiyse bu konuda biraz illegal döndürüp aslında hani nasıl söyleyeyim, size 8 saat, günde 9 saat çalışmanıza izin verebiliyor. tamam. Çünkü örnek veriyorum eğer polislerle arası iyiyse bu konuda sorun yaşamıyor, ama genel olarak herkes buna sıcak bakıyor diyemeyeceğim. Tabii. Benim çalıştığım kurumda ben günde 8 saat, haftanın 5 gün çalışıyorum hafta içi. O da haftalık işte 40 saat yapıyor ve şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Yani özellikle restoran işlerinde fazla çalıştırabiliyorlar. Evet. Bu konuda risk alabiliyorlar. Evet. Peki Musa, öğrenciyken senin tecrübelerin de var. Yaklaşık 2 yıldır. Öğrenciyken iş bulmak kolay mı zor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim.
dediğim gibi dil konusu biraz problem olduğu için iş bulma durumu biraz zor olabilir. Ama tabii ki bu dediğim gibi bisikletli kuryelikte bu aslında çok basit. Zaten siz çalışacağınız dönemde sizin yabancı uyruklu arkadaşlarınızın birçoğu bu işte çalışıyor olacak. Mesela sadece bu iş için gelen benim sınıf arkadaşlarım bile var. Yani bu Avrupa'da yaşamak için öğrenci başvurusu yapıyorlar ve aslında işte öğrenci oluyorlar Rumence sınıfında. Sadece öğrenci olarak Evet, gözüküyorlar sadece ama öğrenci amaç olarak geliyorlar. çalışmak. Hiç gelmiyorlar sınıfa ve sadece bisikletli kuryelik yapıyorlar ve işte bulabilirlerse başka işler bulmaya çalışıyorlar. Hani burası aslında bir nevi ön kaynak gibi bir şey burada kalmak için. Onlar yapabiliyor, siz de yapabilirsiniz bu konuda. Ama eğer kendi alanınızla ilgili bir iş bulmak istiyorsanız bu biraz zor olabilir burada iş bulmak. Çünkü Timișoara evet diğer şehirlere göre büyük bir şehir, gelişmiş bir şehir. Ama yine de sadece İngilizce, Türkçe bilmek yeterli olmayabiliyor. Buranın yerli dilini de bildiğiniz zaman ekstra olarak ön Avantaj. planda oluyorsunuz. Belki ilk senelerde bu biraz daha zor olabilir. O yüzden aslında ben de şu anda bir restoranda çalışıyorum. Çünkü aslında hani orada çalışmaktan mutlu değilim. Çünkü kendi alanım değil, benim işim değil. Sadece zaman kazanmak Hem için de ve dili öğrenmek için. Çünkü şu anda hem müşterilerle olsun hem iş arkadaşlarımla olsun Rumence pratik yapıyorum yani konuşa konuşa ve çok fazla maruz kalıyorum duyduğum için. Bundan dolayı benim için çok iyi oluyor öğrenme konusunda. İlerleyen süreçte tabii ki kendi alanıma geçeceğim ve sadece kendi alanıma yoğunlaşacağım. Ama şu anda geçici bir süre böyle olacak. Burada yapacağınız işe göre dil yeteneğiniz önemli. Kuryelik ya da Uber'lik gibi işler yapacaksanız kesinlikle çok fazla dil bilmenize gerek yok. Konuşmuyorlar bile. Sadece A noktasından B noktasına ya yemeğe götürüyorlar ya da yolcuyu götürüyorlar. Ama Türkiye'de okuduğunuz bölümle alakalı bir şeyler yapacaksanız Romanya'da mutlaka tabii ki Rumenceyi bilmekte yarar var. Genel hatlarıyla birçok konuyla alakalı konuştuk. Senin kariyer planın ne? Şimdi dili öğrendin. Evet. Rumenceyi öğrenmek istiyordun. Rumenceyi öğrenmek istiyorsan burada bir planın var demektir. Kariyer planını da bize anlatır mısın? Şöyle, Fizyoterapistlik okuyorsun. evet. Yani çok güzel bölüm ve önü açık, Avrupa'da birçok ülkede iş bulabileceğin bir bölüm. Bununla ilgili de bize bir şeyler söylersen. Şöyle söyleyeyim. Ben şu andaki planlarıma göre burada kalmayı hedefliyorum. Ama tabii ki hayat bu. İnsanlar çeşitli fırsatlara sahip olabiliyor. Eğer ileride olur da güzel bir fırsat sahibi olabilirsem Romanya'da kalmayı değil de başka ülkelere açılmayı aslında tercih etmeyi düşünüyorum. Şu anda burada kalmaktan, burada olmaktan memnunum. Burada olmaktan mutluyum. Ablamın yanında olmaktan, burada okumaktan, burada çalışmaktan mutluyum. Herhangi bir sorunum yok. Ama dediğim gibi ileride bir fırsatım olursa şu ana kadar birçok ülke gezdim, birçok şehir gördüm. Bu gezdiğim ülkelerden çok beğendiğim yerler de var. Alternatifleri düşünüp o ülkelerde aslında hayatıma devam etmeyi de göz önünde bulunduruyorum. Ama şu anlık tabii ki burada kalmak birinci plan. Kısa kısa birkaç soru sormak istiyorum sana. Çok fazla ülkeyi de gördün, gezdin. En çok beğendiğin ülke hangisiydi? İspanya'yı gezdim, Almanya'yı gezdim ve Macaristan'ı gezdim. Diğer ülkeleri de çok fazla gezdim ama bu üç ülke benim çok fazla dikkatimi çekti. Aslında eğer burada olmazsa da diğer ülkelerde yaşamımı sağlamak istersem bu üç ülkelerden bir tanesi olur. Türkiye'nin haricinde. Bu üç ülkeden de şimdi mantıklı düşündüğümüzde Macaristan'ın dili aşırı derecede zor Rumence'ye göre ve tekrardan Daha yeni bir farklı, dil evet. öğrenmek ve tekrardan bilgimi oraya adapte etmek benim için çok zor olacağını düşünüyorum. Ve İngilizce de çoğu kısımda yeterli olmayabiliyor. Çünkü müşterileriniz eğer İngilizce bilmiyorlarsa. Almanya'yı çok beğendim. Gezdiğim çeşitli şehirleri gayet hoştu. Ama Almancanın da bir tık zor olduğunu düşünüyorum. Oradan da bir vurgun yedik. O yüzden de İspanya'da Barcelona'ya gittim ve çeşitli şeylerine gittim yine. Barcelona'yı çok beğendim. Zaten ben lise çağlarındayken de Barcelona'da yaşama hayalim vardı. Orayı çok beğenmiştim. Gittiğimde de orayı çok beğendim. Ve Rumence'yi öğrendim. Rumence'yi öğrendikten sonra sınıf arkadaşlarımla da iletişim kurduğumda İspanyolca konuşan arkadaşlarım vardı. Onların daha kolay Rumence öğrendiğini gördüm. Tabii. Çünkü Rumence bir Latin ve Slavik dili. Bundan dolayı eğer Rumence öğrenirseniz İspanyolca öğrenmeniz sizin için büyük bir artı. Çok daha kolay. Çünkü %75'lik bir gramer olsun, ses benzerliği olsun bir benzerliği var. Rumenceyi biliyorsanız İspanyolca, İtalyanca Evet. çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Evet. Çok fazla ortak yanları var arkadaşlar. Ortak kelimeleri var. Musa, şimdi özel sorulara geçiyorum. Tabii ki. Bodybuilding yapıyorsun. Evet. Yakışıklısın. Evet. Restoranda çalışıyorsun. Gece dışarı çıkıyorsun. Yani tartışılır. Aynen. Genel olarak diyebiliriz. Genel olarak yani işten fırsat bulduğunda. Evet. Daha çok öyle diyebilirim. Ortamlar nasıl? Gece hayatı nasıl? Rumen kızlar Türk erkeklerini de beğeniyor. Evet. Yani mutlaka başına gelmiştir. Şöyle söyleyeyim.
Burada genel olarak özellikle Rumen kızları Türk erkeklerine, Rumen erkeklerinde Türk kızlarına çok büyük bir ilgisi var. Kesinlikle. Farklı geliyoruz. Evet, farklı geliyoruz. Ondan dolayı yabancı olduğumuz için bir ilgi gösteriyorlar açıkçası. Ve dediğim gibi bu şekilde bir portföyünüzün olması, işte spor yapmanız, işte çeşitli aktiviteler yapmanız, dışarı çıkmanız vesaire size güzel bir ilgi odağı yapıyor açıkçası. Ben geçen sene geldiğimde hiç dil bilmememe rağmen çok büyük ilgi odağı olduğum zamanlar oldu. Tabii. Hala çok fazla öyle. Burada açıkçası eğer gece hayatı olsun ya da kız arkadaşıyla zaman geçirmek istiyorsanız bunlar benim şahsi görüşüme göre İstanbul'dan, Türkiye'den çok daha kolay. Tabii, tabii. Çünkü büyük bir kısım zaten burada öğrenci, sizin yaşıtlarınız ve eğer dışarı çıkıp herhangi bir kızla konuşmak istediğinizde Instagram'ını istiyorsunuz. Burada çok normal bir şey. İstanbul'da, yani ben İstanbul'da yaşadığım için sürekli İstanbul diyorum, kusura bakmayın. İstanbul'da birine gittiğinizde bu biraz kötü algılanabiliyor. Kızlar da ters cevap verebiliyor. Ama burada gittiğinizde işte Instagram'ını alabilir miyim dediğinizde istiyorlarsa veriyorlar ve istemiyorlarsa vermiyorlar. Sizle konuşmaya devam etmiyorsunuz aslında. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor bu durumda. Bu aslında çok basit bir şey burada. Tabii. Instagram almak ya da bir iletişime geçmek ya da bir dışarıya çıkıp bir şeyler yapmak. Burada aslında Türkiye'ye göre daha hızlı bir hayat olduğunu söyleyebilirim burada. Spora ne zaman döneceğiz? Sen de bıraktın. Ben de Evet. yaklaşık 3-4 aydır gidemiyorum. Ben buraya ilk geldiğimde yapıyordum. Fakat derslerim çok fazla yoğundu. İşte dediğim gibi zaman ayırmam gerekiyordu işe. Hep bunlardan dolayı aslında çıkartmamam gereken şeyi çıkarttım. Çünkü beni çok iyi hissettiren bir şey spor. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde tekrardan başlayacağım. Başlayacağım için çok da heyecanlıyım. Hemen bu kompleksin içerisinde Sen 5 adım 10 adımda Evet. zaten spor salonuna gidiyorsun. Sen. kompleks dediğimiz alanda arkadaşlar bilmiyor olabilirsiniz. Bu bir mahalle gibi düşünebilirsiniz. Buraya kompleks adı veriliyor ve genelde öğrencilerin yaşadığı Kafelerin olduğu. yurtlar var ve kafe bölgeleri var. Burada her şey elinizin altında olduğunu söyleyebilirim. Yeme içme, restoran, kalacak yer, evet. marketler, işte spor salonları çok yakın. Hemen hemen her şeyi konuştuk Musa. Evet. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Genel olarak hepinize bence ufak da olsa bir yol gösterdiğimi düşünüyorum. Ufak da olsa kendi buradaki hayatımdan bir şeyler açıkladım. Benim buraya gelmemde bana çok fazla dediğim gibi ablam yardımcı oldu. Benim adım Musa Mustigil, ablam Gülbahar Mustigil. Büyük ihtimalle eğer Romanya'da bir öğrenci hayatı istiyorsanız illaki ablamın adına denk gelmişsinizdir. Şirketin adı Rotu VSP. Instagram'dan, Google'dan, çeşitli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden vesaire. Biz genelde öğrencilere ve vize çıkarmak isteyen herkese yardım ediyoruz. Ufak tefek sorularınız olabilir, takıldığınız noktalar olabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Olabildiğince yardım etmeye çalışırız. Gelecek videoda Gülbahar'ı Evet. ağırlamaya çalışacağız. Şimdi onun da bir programı var, benim de bir programım var. Malum yaz dönemi. Evet. Bir araya gelmeye çalışacağız. Kafanıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlarda yazın. Biz de cevaplamaya çalışalım. Musa, zaman ayırdığın için çok teşekkür teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Yeni bir videoda inşallah tekrar yine görüşmek dileğiyle. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. If it feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. When you feel life gets you down, down, or gets you